Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda şu an aslında teknik olarak, yani coğrafi olarak ben şu an Avrupa'dayım. Ama Avrupalı bir devletin içinde değilim. Aslında Avrupa'nın içerisinde olmayan ama Avrupa'nın içerisinde toprağı olan bir devletin içerisindeyim. Ben şu an Rusya Federasyonu'nun Kaliningrad Oblastı'ndayım. Kaliningrad nerede derseniz de Baltık Denizi'ne şu an kıyısı olan, Rusya ile ne karadan ne de havadan, yani havadan tabii ki bağlantısı var, ne de denizden bağlantısı olmayan, Polonya'nın hemen sağında, Almanya biraz da Polonya'nın sonunda zaten, eski Alman şehri olan Kaliningrad'dayım. Burası arkadaşlar Letonya, Litvanya gibi, Belarus gibi ülkelerin içerisinde kalmış, Avrupa'nın neredeyse göbeğinde diyebileceğimiz ama Rusya'ya hiçbir şekilde kara bağlantısı olmayan bir tane Rusya'nın şehri. Burasının adı Kaliningrad. Eskiden burası Alman şehriydi ama biliyorsunuz Hitler 2. Dünya Savaşı'nda bir hata yapıyor. Stalin'e doğru saldırıya geçiyor. Yani Rusya Federasyonu'na, Sovyetlere saldırıya geçiyor ve Leningrad'ı vuruyor. Ama Leningrad'ı düşürmeyi başaramayınca geri çekiliyor. Geri çekilme sırasında da bu geri çekildiği topraklara Sovyetler Birliği saldırı düzenliyor ve 2. Dünya Savaşı bitiminde buraya kendi askerlerini yerleştiriyor ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra burayı ne olursa olsun teslim etmiyor. Hem savaşarak alıyor hem masada kazanıyor ve Avrupa'nın göbeğinde kendisi için çok stratejik, çok önemli bir konumda kendisine ufak da olsa hem de denize açılan bir toprak parçası edinmiş oluyor. Size buradan bir tane video yapmıştım ama belki daha önce ne gelen oldu, belki de daha hiç gelen olmaz. O yüzden bir tane daha video yapayım dedim. Hemen hızlandırmış 3-5 saatlik bir gezi yapacağım. 2 tane de Rus arkadaş bize eşlik edecek. Onlarla birlikte size Kaliningrad'ı birkaç saat daha gezdireceğim. Vay benim kankim burada, Deli Pedro. Kardeşim öyle bir şehir yapmışsın ki aşık oldum. Yaşarım dedim, tek şehir, büyük şehir senin şehrin oldu. Petersburg şehrinin mimarı, Petersburg şehrinin kurtarıcısı. Bazı deyime göre Deli Pedro, kimilerine göre de 1. Pedro. Yani Ruslar tabii ki 1. Pedro diyor ama bazı insanlar da Deli Pedro diyor. Petersburg gerçekten güzeldi, özledim. Okey, şu an burada bir tane üniversitenin şeyine geldik. Yemekhanesine geldik. Güzel bir yemekhaneydi. Burada yemek yedik, ne yedim? Böyle tavuk köftesi gibi bir şey yedim. Ondan sonra çorba içtim. Sonra çay içtim. Bir tane de bizdeki dönderme var ya, aynı dönderme. Ondan yedim. 40 TL verdim. Karnım doydu yani şu an. Burası da üniversitenin girişi. Üniversiteye buradan giriliyor. Arka tarafta da yemekhanesi vardı. Almanlar da bu binaları ne güzel yapmış. Daha sonrasında Sovyetler de bu binaları ne güzel yapmış. Sonra her ikisi de ne güzel dikkat etmiş bu yeşil alana, bu çevre düzenlemesine. Ama gel gör ki işte burada yağmur denen bir illet var. Yağmurda hiç sevmeyiz. Golf bile bak be anam benim, ne güzel. Şimdi bir tane Ortodoks kilisesine geldik. Kadınların başını örtmesi lazım, erkeklerin açması. Adamların kilisesi müze gibi ya. Abi şehirde gezerken 3 tip mimari sizi buluyor. Mesela böyle Almanlardan kalma. Ya da böyle hemen karşısına gitmişler, AVM yapmışlar. Ruslar biraz burada böyle eksik davranmış ya. Ya da şurada da o da Alman, o da Alman. Şimdi burada Rus göremedim. Hem Rus binaları hem Alman binaları yan yana. Ama gidip de aralarına şöyle AVM yapmazlarmış. Ve bir sürü AVM var. Burada 1 milyona yakın insan yaşıyor. Yani Oblast'ın tamamında ama Leningrad'ın şehir merkezinde 400-450 bin tane insan yaşıyor. Ve işte Almanların Alman zamanından kalma insanların o zaman gelip alışveriş yaptığı bir caddeye gelecektik, burası. Şehrin eski adı Kaliningrad'ın. 1937 yılında. 2. Dünya Savaşı'ndan önce adı buydu. Almanların da burası, zaten söylemiştim bunu bir önceki videoda. Burada Almanlar yaşıyordu ama daha sonrasında işte dedim ya, Ruslar geri çekilirken, Almanlar geri çekilirken Ruslar oraya çöktü. Burada bir sürü aslında diğer milletlerden de insan var. Bu da Alman kapalı çarşısı diyebiliriz arkadaşlar. Almanlardan kalma ama şu an Rusların işlettiği bir kapalı pazara geldik.
Alman kapalı çarşısı dediler bana, hatta öneren bir arkadaş vardı. I know. Pazate mi? How to say Russian? Sibir. Sibir. Okay, we Turkish people we say Sibirya. Dünyadaki kehribarın %90'ı buradan çıkınca her tarafı kehribara bulamışlar. Baksana da. Çok pahalı değil, bakın şu şey. Hem tablo, hem hatırat, hem kehribar dolu. 100 TL şu. Böyle ilgimi çeken bir şey, hem taşıması kolay bir şey olursa alacağım. Ulan bu bizim yatık döner burada da var. Hayret. Bizim Erzurum'daki yatık döneri, adı yatık döner değil de unuttum adı neydi ya. Aa. Burası da şey, Özbek restoranı falan. Samsı falan var, baksanıza. Bu bina ne? Kim yaptı oranı? Bilmem kim yaptı. Bu binada ne var? Ne istiyorsan. Ben de onu merak ettim. Güzel bir bina. Ne binası o? Güzel, развлекательный. O ne demek? Tanz, disco, Ha, disco. müzik, karaoke. Tamam, Okuma. ben sevmiyorum. Sen sevmiyorsun. Ya. Akilcan iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Sen nasılsın? Yaxşısın. Yaşayalım. Sen nasılsın? Elton Bek, Elton. Elton. Elton'dadım. Sen Özbek misin? Ben Azər olarak. Azerbaycan. Neresinden? Ağdaş rayonundan. Agdaş. Agdaş neredeydi? Gence. Gəncə. Ha, Gence'yi biliyorum. Yakın. Ben gittim. Getdin mi oraya? Gittim. Şeki, Sumkayıt, Oo. Lenkaran, Quba, Musat. Bakı, Kusar. Özün iyi misin abi? He? Sana çay, kofe Ya, veririz. teşekkür ederim. Zamanım Tamam. yok. Akşam Biz- samolet var, gideceğim. Gidersin Türkiye'ye. Moskova. Moskova. Aynen. Sağ ol. Sen Hadi, sağ ol. Yolun açık olsun. Burada Azerbaycanlı çok mu? Çok mu? Çok. Maşallah. Her yerde varsınız. Elhamdülillah. Biz zemla. Tamam abi. Bir devlet, iki millet. Sağ ol. Eyvallah. Görüşürüz. Sağ olasın abi. Sen Türkçe başa düşüyor mu? Kimden öğrendin? Azerbaycanlılardan. Aa, helal olsun. Afganistan neresi? Ben Şutkara'dayım, ben Azerbaycan. Ha, Azerbaycanlısın. Ha, Afganım dedin ben de. Şutka. Tamam. Şutka'dansın. Tamam. Görüşürüz abi. Vay efendi. Sağ ol. Özbek sandım orayı. Değilmiş. Ha, arkadaşlarımı kaybettim bu arada ha. Şimdi Alman kapalı pazarında yani Almanların yapmış olduğu kapalı pazarda Rusların işlettiği bir yere geldik ama burada bazı belki Türk ürünleri bile vardır, görüyor olabiliriz. Bu belki bizim cevizimizdir. Bu nerenin cevizi? 500 manat. 500 manat diyor abi. Bu Türkiye mi, Azerbaycan mı, İran mı? Çin mi? Kutaysi mi? Çin. Ha, Şili. Oo, tamam. Bana bundan ver. Bundan alayım ben ya. Onu seviyorum. Abi 200 ruble bundan. Bunun güzelliği geç bayatlıyor. Tuzsuz. Ya iyi yakmıyor. Sen neredesin? Özbekistan. Güzel. Bu pazarda da hep Türkler mi var? Yerde Türkler yok. Yerde Azerbaycan var, Tacikistan var. Tacikler de var. Maşallah. Ben Rusya'ya yeni geldim. Ama Türkçe konuşarak geziyorum. Herkes Türkçe konuşuyor. Sağ ol abi. Tamam, kolay gelsin. Sen de sağ ol. Kızlar şaşırdı ya. Nasıl diyor, sen diyor Türkçe konuşarak geziyorsun. You know, he talking Turkish. 280. Nektarinin kilosu 280. Ne kadar yapıyor 280? 25, 50, yaklaşık 60-65 TL. Evet, kolay gelsin. Pazar yine Türkçe konuşarak gezme videosuna döndü. Herkes Türkçe konuşuyor abi. Aa, abiye bak, boyamış. Yüz yapmış herkese. Kolay gelsin abi. Türk'üm abi, Türk'üm. Kolay gelsin. Merhaba abi, sağ ol. Sen nerelisin? Sen nerelisin? Azerbaycan. Tamamdır abi, kolay gelsin. Abi selamünaleyküm. Sen nerelisin? Özbekistan. Özbekistan. Oraya da geleceğim inşallah.
Geziyorum. Görüşürüz. Burada Türk öğrenciler de var. Ben onlardan birkaçıyla konuşmuştum. Bana gezecek yerler söylemişti ama zamanım az olduğu için şehrin dışına çıkamadım. Zaten arkadaşlar burada bazı bölgeler tehlikeli. Her yerde dışarıya çıkamıyorsunuz. Yani şehrin çok dışına çıkamıyorsunuz çünkü zaten şehrin etrafı, yani ülkenin etrafı, Kaliningrad'ın yani Olbast'ın etrafı başka ülkelerle çevrili ve buranın birçoğu da askeri bölge var. Her yere giremiyorsunuz. Aleykümselam abi, kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Türkçe. Aynen abi. Sen de sağ olasın abi. Oo, kavunların büyüklüğüne bak. Dev gibi. Aleykümselam kardeş. Türkiye. İstanbul. Aleykümselam, kolay gelsin. Kızılcık. Ana. Biz buna kuşburnu gibi bir şey diyoruz da bakın burada kubun gibi bir şey yazıyor. Türkiye. Türkiye. Evet abi. Ha? Ay salam gönder. Salam gönder abi. Nasılsın? Salam gönder kardeş. Eyvallah, Allah razı olsun. Azerbaycan'la. Teşekkür ederiz. Maşallah bütün Rusya'daki pazarları siz işletiyorsunuz. Evet. Helal olsun. Kolay gelsin abi. Kızlar da şaşırdı. Muzun kilosu 25 TL, 26 TL falan geliyor. This 1 kilo or one piece? One piece. One piece. One limon. One limon 25. Expensive. Expensive? Yes. Bilmiyorum Türkiye'de kaç paradır limon ama. Abi sucuğun kilosu 415'e var. 360'a var. Belki bu arada domuz eti de vardır. Bilemiyorum bunu. Bunlar Rus çünkü o tezgahtakiler. Onun fiyatları da öyleydi. Bak etlerde hep Ruslar var. Et reyonlarında nedense Türk yok. Asıl et reyonlarında olması lazım değil mi? Bak onlar domuz mesela. Но это с другой стороны заходи. Cidden şaşırtıcı ya. Hani Kaliningrad'a geldik ya ve burada da bir sürü Türk var. Ya şaşırtıcı değil tabii ki. Bu oblastın içinde, yani Rusya'nın içerisinde milyonlarca Türk yaşıyor zaten. I like it, but not you. Ah, this is pork. Yeah, I guess But- it's fat of pork. Ah, fat pork. Ah, We salt it and put garlic. porkun şişman domuzun derisinin kalınlığına bakın. Bu şişman domuzun derisiymiş. This is same? I think so, yeah. Okay. This city minimum salary how much? Minimum Yeah, minimum salary. 25,000 rubles. And there is grandma. And, Near cathedral. Yeah. No, grandpa in Ye- cathedral. yes, near I cathedral. see. Grandma we will see. And there is a father and 3 children. Total how many? 7. Seven. Abi büyük anne, büyük baba, anne baba, 3 çocuk. Bu aileyi bir tanesini de köprüde gördük ya. Şehrin böyle bazı yerlerini dağıtmışlar. Ama bunların ne olduğunu tam anlayamadım. Onun da İngilizcesi çok iyi değil. Zaten ben de çok İngilizce anlayan birisi değilim. Neden böyle bir şey yapmışlar? 7 kişilik aile şehri dağıtmışlar bilmiyorum ama burası da yine Almanlardan kalma. 13. yüzyıldan sonra yapılmış galiba da tam olarak kaçıncı yüzyılda yapıldığını anlamadım. Tamamen Alman şeyi bu. Eski Old City dedikleri nokta bu kalenin surlarının içerisindeymiş. Biraz önce gezdiğimiz pazar dahil. Ondan sonra gezdiğimiz yerlerde yeni şehrin kısımlarıymış. Bu arada yağmur da iyice şiddetini arttırdı. Tam böyle 2. Dünya Savaşı'nın sırasındaki şey gibi oldu. Almanya'daki bir sokak gibi oldu burası. Filmlere döndü. Karşıda böyle tuğladan yığma bina falan derken yağmur kötü geldi ya. 2-3 saat daha yağmasaydı ne olurdu? Gideceğiz şurada. Окей? Ну, да, вот так, так, очень Вот. рукой вот так трогай, ага, во, Like во. this. Супер, подожди, one minute. Victoria ne yaptırıyorsun bana? Сейчас, one minute. Sorry. Okay, 1 minute. My god. Stop. Not working now because raining. Rain problem. Rain problem.
Ruslar da Türkler gibi arkadaşlar. İngilizce yarım yamalak biliyor. Телефон намок. 1 minute, стой. Стой, говорит по-русски. Стоп. Give you. Give me. Сейчас, Нана. Ага. Ну, супер. Okay. О, сейчас. Сейчас. Ок. О май гад. Not working. Держи, держи, сейчас. Telefon yağmurda gitti. Камера. Abi ben Amber arıyordum. Bu arada yağmur... When we traveled in Turkey, Yeah. around the Turkey, everyone wanted to help us, and so I can give it back. Like, Ay, thank you. We can wait again you. Okay, same. We can again wait you. When time you come back in Turkey, you call me. I help you, not problem. I have many problems. I have many friends in Turkey living. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much. Anyway, Thank you so we much. have couch surfing. We have friends everywhere. It's okay. Thank you so much. Have a nice day. Really? Abi Kaliningrad'da dondurma meşhur dediler. Yes. Ben de bir tane deneyeyim dedim. Soğuk hava ama. One again. One more again. Yes. Yeah. Okay. Give me first. No. Later. Okay. Give me. Burada biraz İngilizce anlaşmak zor. Abi bana kızlar bu arada kızlarla bir türlü şey yapamadım ya, sizi tanıştıramadım. Arada da bitti gittiler, işleri vardı zaten. Ben dışarıda gezmek istemiyorum, içeri mekanda gezmek istiyorum, çok üşüdüm. Neyse, Türkiye gezmişler, Türkler onlara çok yardımcı olmuş, o yüzden çok size selam söylediler. Bana da şey demek istedi yani, siz bana çok yardım ettiniz, o yüzden ben de sana amber veririm dedi. Bu amber yani dünyanın en çok amber üretilen noktası burasıydı. Bir de buranın dondurması meşhurdu. Baktım gezdim, en iyi dondurma yapan yer burası gibiydi. Daha doğrusu en lüks yer burası gibiydi. Buraya geldim. Buz gibi havada dondurma yedim ki ben normalde dondurmayı sevmem. Wow. Abi nasıl bir dondurma yapmışlar biliyor musun? Bilmeden aldım. Kahveli ve fıstıklı bir dondurma. Ama böyle sakız gibi dolu dolu. Yani güzel mi desem tabii ki standart sokakta satılanlardan güzel. Ama hani aman ultra mı güzel derseniz o kadar anlamadım vallahi. Bu yamuk şeftaliden bizde çok yok ama buralarda görüyorsunuz. Bir tane alacağım bundan. Hadi deneyelim bakalım. 2 tane de erik alayım. Kendime bir karışık meyve yapayım hemen. İstanbul çok paha. Paha. Ha? Ne, kira mı? Ev kirası ne biliyor musun? $400. O da en aşağı. 250 manat bastı. Birisi bir tutar. Ne kadar? Çocukların da buradadır. Yok, ben tekim. Hangimizin? Tekim. Özüm var. Başka kimse yok. İşlersen burada elini. Yok, ben işlemem. Ben geziyorum. Burası soğuk. Ben gideceğim Türkiye'ye. Üşüdüm burada. Kolay gelsin abla. Kesme. Ben demiş ki abla kesme. Hadi görüşürüz. Bu aya meyve aldım. Kaç aldı benden? 200 aldı galiba ya da 150 aldı. Sağ ol abi, kolay gelsin. Evet, meyvemiz var. Fıstığımız var. Amberimiz var. Fiyatları söylemedi size, bakın. Armut 300. Kolay gelsin abla. Nektari 300.
Bu da nektar gibi, bu 350. 350. Sen de Türkçe biliyorsun. Ben Türk'üm, sen de mi Türksün? Özbek misin? Maşallah, burası Türkiye gibi, Özbekistan gibi herkes Türkçe konuşuyor. Bizning tillar o'xshash birbiriga. Evet, okşar. Ozarbayjon. Ben başa düşüyor, anlıyorum seni. Men de sizni tushunaman. Teşekkür ederim. Özbekistan neresi? Toshkent ham. Başkent Samara. İnşallah oraya da geleceğim. Yaxshi galing. Yazın sıcakta geleceğim. Burası çok soğuk, üşüdüm. Soyuq. Aha, vurdu bizi. Kolay gelsin. Deli mi? Hepimiz deliyiz, boşver. Görüşürüz. Ondan sonra neyin? Üzüme bakalım. Üzümün galiba 1 kilosu yazıyor, emin olamadım. 1 kilosu 250. Bunu anlamadım. Bunu hep Rusça yazmışlar. Selamünaleyküm abi. Abi karpuzun kilosu ne kadar? 80 80. lira. Bu karpuz nerenin karpuzu? Dağıstan'ın. Aa, Dağıstan'dan buraya karpuz geliyor. Türksün, Türk. Ben Türk'üm abi. Ordu'yu biliyor musun? Ha? Trabzon'u biliyor musun? Ha. Trabzon'a yakınım. Peki bu Gürcistan Dağıstan'ı mı, Rusya Dağıstan'ı mı? Çerez Moskova gelmiş. Ha, yani Rusya'nın içerisindeki Dağıstan tarafı. Anladım. Orası sıcak mı? Karpuz sıcakta oluyor. Ha, anladım. Sağ ol abi, kolay gelsin. Azerbaycan kimiydi? Azerbaycan yanıyor, çok sıcak. Alttan üstten yanıyor. Petrol çıkıyor alttan sıcaktan. Kolay gelsin abi. Görüşürüz. Bu Dağıstan'ı çok duyuyorum ya. Bu Rusya'da şu ana kadar geldiğimden beri normalde Tatar duymamız lazım. En çok Tatarlar var. Ama ben Dağıstan'ı daha çok duyuyorum hep yani. Evet. Hem Dağıstan'ı daha çok gördüm, hem Dağıstan'la ilgili hikayeler çok dinliyorum. Görmek şart olur. Türkiye dönüşümüzde eğer vizemiz müsait olursa Çeçenistan ve Dağıstan üzerinden dönüp Gürcistan'a gireceğiz gibi. Bakalım. Nasıl? Abi elmalar var ama elmalar güzel. Eşki elma. Ben ekşi elma seviyorum. 120. Bu abinin karpuzu 80'di, diğeri bu 50'yeymiş. İndirdin mi? Düşürmüşsün. Aşağı indirmişsin kıymeti. Hardansan Türkiye'den? Türkiye'den. Sen sağ ol, sen sağ ol abi. Ne var gelmişsin? Taze gelmişsin. Dün geldim, akşam gidiyorum. Türkiye. Yok, Moskova. Ha, Moskova'ya gidiyorsun. Aynen. Ben de yapardı. Nasıl? Ha? Ben de yapardı. Sen burada çalışıyorsun. Tamam, aparacağım bir dahakine. Hadi görüşürüz. Aparmak, samalet uçak oluyor. Aparmak götür getir. Biber 80. Domates 45. Bu erik var 250. Fiyatları bunlara zaten baktık. Kivi 50. 50 mi? Yani çok ucuz. İstanbul'dan. Aa, yağmur mu? Yağmur mu yağıyor? Hayır. Abi yine kaldık içeride. Demin kuru yemişçi abiyle konuştum. Abi diyor ki 15.000-20.000 ruble kira veriyorum diyor. Tezgah kendinin kuru yemişi. Ufak ama kendinin tezgahı. Ayda diyor burada 2.000-3.000 dolar doğrultuyorum diyor. 4 ay mı 3 ay mı ne çalışıyormuş. Sonra Özbekistan'a götürüyormuş Kore'ye. Hem de kendisi bir 2 ay orada eşi çocuğuyla kalıyormuş. Kendi yerine eleman koyuyormuş bir 2 aylık. Sonra tekrardan geri geliyormuş. Yine 3 ay çalışıyormuş. Yine 2.000-3.000 dolar ayda kazanıyormuş. Sonra tekrardan o parayı biriktirip yine Özbekistan'a dönüyormuş. Yani abi 3 ayda bir Özbekistan'a 10.000 dolar değilse bile 8.000 dolar taşıyor. Buradan. Demek ki Kaliningrad'da para var. Ben anlamadım. Abi Rusya'da her şey Türkiye'den ucuz. Anladığım kadarıyla maaşlar Türkiye ile aynı. Ama her şey Türkiye'den daha ucuz. Ya benim demin girdiğim pazarı bulamadım bir daha ya. Kehribar alacaktım. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ucuz olduğu için insan burada iyi maaş alıyorsa para biriktirebilir. Ha, burasıydı. Şimdi buradan Kehribar bir tane anahtarlık alacağım. Yazık günah. Böyle durmadan yağmur yağınca böyle durmadan herkes kepenk indirip gidiyor mu? İndirdi gitti neredeyse herkes. Aa, buradakiler de kapatmış. Kehribar alacaktık. Bildiğiniz bizim boh böceğini atmışlar içine.
Bunu da Berko'ya alayım. Hadi. Bunu yok, bu bok böceğini Berko'ya alayım. Bunu da kendime alayım. Berko kardeşim, sana bok böceği like, yani böyle güzel, nadide, ender bulunan bir parça, yani o manada, yani yanlış anlamıyorsun değil mi beni? 2 tane aldım. Bir kutuda zaten kız verdi bana taş. Yeter. Güzel bir kolye baktım esasında ben. Hatta böyle 1000-1500 civarına kadar verecektim ama gözüme kestiremedim. Bu son dükkana çiçekçiymiş. Orada zaten yoktur. Saatimiz de geliyor artık. Bitirelim birazdan videoyu. Şimdi bir şey anlatacağım. Çok ilgincime gitti. Bizim Alman milliyetçisi Türkiye Türkleri kardeşlerimiz var. Yani Türkiye'nin adamlar. Yani normal Türkiye'liler. Alman milliyetçisi. Tahminim ki hani Almanya'da doğmuştur, büyümüştür. Bilmiyorum artık onun hikmetini. Tutturmuşlar burayı. Özmöz Alman toprağıdır. Bir gün alınacaktır. Onlar Almanya'nın, işte orası Almanya'nın işte işgal altındaki memleketidir, öz toprağıdır falan filan, böyle saçmalıklar konuşmuşlar. Nedenini anlamadım yani bu konunun. Şimdi Almanların ta Berlin'den ne bileyim işte Batı Prusya'dan kalkıp buraya kadar gelmesi, Leningrad'ı, Moskova'lara kadar gidip milyonlarca insanı katletmesine ses etmiyorsunuz da Ruslar da dönerken geri siz, yani Almanlar topukları kışlarına değip geri kaçarken o kadar mağduriyete ve hezimetin karşılığında gitmişler adamlar buraya almışlar da çok mu? Bence değil. Ruslar iyi bile yapmış. Daha ben olsam Berlin'i bile alırdım. Şimdi gece 1'de Moskova'ya varacağım için, birazdan da yola çıkacağım için ben gideyim bir mantı yiyeyim. Ama mantıyı kim nerede yapıyordu? Benim hostele yakın bir yerde mantı yapan vardı. Hadi gidelim oradan. Mantı, Gürcü mantısı, hınkale gibi bir şey yapıyordu yani. Gidelim onu yiyelim, sonra videoyu bitirelim. Sorry, do you have English menu? Okay. It's a pie. No. I don't understand what is right here. Do you have English menu? English? No, No. sorry. Not problem. Okay. Maybe a translator in telephone? Okay. Okay, wait please. Abi iyi bari en azından İngilizce konuşun. Burada şey var ya. Siz İngilizce konuşmalarını istiyorsunuz ya da İngilizce konuşuyorsunuz. O size hala Rusça konuşuyor. Yani anlamıyorsunuz ama konuşmaya devam ediyor. Yalnız güzel bir restorana gelmişiz. Yani güzel bir restoran zaten. Sabah ben buraya geldim, sıra vardı, almadılar beni. Şimdi burada bakalım işte ne yemekler varmış, hem siz de anlamış olun. Tabii ben de anlayamıyorum ki nece yazdığı, yani Rusça yazdığı için. Ama öğreneceğim alfabesini ya. Böyle güzel salatalar var. Ben size şöyle söyleyeyim, yemekleri kesinlikle güzel. Yani buraya gelip de aç kalmanız imkansız. Zaten her yerde zaten birçok çeşit, yani her türden restoran var. Çorbalar çok güzel. Şu an şöyle söyleyeyim, delikanlı gibi Türkiye dışında bir Kırgızistan'da aşlanfon vardı, o güzeldi. Onun haricinde Türkiye dışında içtiğim en güzel çorbalar burada oldu. I will buy one borscht, but like this, mandu, but vegetarian. And it's okay. And I will buy. I don't understand which one kompot. Компот? Which one? Okay, one kompot. Enough. Şimdi ilk olarak borç çorbası geldi ya da ilk kampotun tadına bakacağım. Kampot, mandu, mantı, hınkalı, manodu, mamuduniyang, artık ne diyorsanız. Biraz daha yoğun olsa iyi olurmuş. Oo, bunun malzemesi bol. Rusça deyince, yemek deyince aklınıza bu gelsin. Bu da sebzeli mantı. Biliyorsunuz bunun özelliği akıyor olması. Önce böyle kulağından ısırıyorsunuz, sonra böyle içiyorsunuz. Gideri var ama Gürcistan'daki bunun 3 belki 4 katı daha güzeldi. Abi bu yemeğe 410 ödedim. 25, 50, 75, 100. Hadi 110 TL'de yani.
Vallahi ben burada kilo alıp dönerim Türkiye'ye. Ve her şey de güzel yani. Yediğim her yerde yediğim bütün yemekler şu ana kadar hep lezzetliydi. Evet. Sayın Kaliningrad. Ya da her neyse işte öyle bir şey. Bu videoda buraya kadardı. İzlediyseniz teşekkür ediyorum. Bir sonraki video Moskova'dan olacak. Moskova'da 2 video yaparım gibi. Ondan sonra da Mongolia, Moğolistan'a